Merhabalar, Kesin Bu Tarif kanalına hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum ve bugün sizlerle elimizle yoğurmadan harika bir Ramazan pidesi yapacağız. Hem çok kolay hem de yumuşacık bir pide olacak. Hadi gelin yapımına geçelim. Öncelikle bir paket kuru mayayı veya yarım paket yaş mayayı yoğurma kabına alıyorum. İçerisine bir silme tatlı kaşığı şeker ekliyorum. 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü ekliyorum. Ve maya ile şeker eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. Eğer iyice karıştırmazsak maya aktif olmayacaktır. Üzerini kapatarak 5 dakika bekliyorum. Ardından 3,5 su bardağı unu yarısını ekleyip karıştıracağım. Pideyi yaparken gördüğünüz gibi elimle yoğurmuyorum. Spatula yardımıyla karıştırarak unu hamura yediriyorum. Daha sonra kalan unumuzu da yavaş yavaş ekleyelim. Bu aşamada hamur çok yumuşak bir hamur olacak. Kesinlikle çok fazla un eklemeyelim. Bir tatlı kaşığı tuz da ekledikten sonra hamuru toparlıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Üzerini kapatarak 15-20 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanma süresi dolan hamuru tekrar spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum. Hamurun içerisinde bulunan haba kabarcıklarının aktif olması için bu işlemi yapıyoruz. Tekrar üzerini kapatarak 2 katı olana kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi hamur mayalandı. Masamıza biraz un serpip hamuru masaya alıyorum. Benim kullandığım gibi hamur toparlayıcı veya spatula da kullanabilirsiniz. Fırın tepsisine yağlı kağıdı hazırladım. Elimi arada suya veya una batırarak hamuru kenarlardan ortaya gelecek şekilde toparlıyorum. Daha sonra ikiye bölüyorum. Dilerseniz bir adet büyük boy pide yapabilirsiniz. Ama ben orta boy 2 tane pide yapacağım. Hamurun çok fazla havasını söndürmeden bu şekilde birkaç katlama yaparak hamura şekil veriyorum. Yağlı kağıdın üzerine biraz un serpiyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için yapışmasını istemiyorum. Arada elimi una veya suya batırarak hamuru çok fazla bastırmadan açıyorum. Üzerine bir örtü sererek yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Üzerine süreceğimiz sosu için bir adet yumurtayı bir kaba alıyorum. 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ve 2 tatlı kaşığı yoğurt ekliyorum. Karıştırdıktan sonra kenara alabiliriz. Bu arada yeni tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Pide hamurları mayalandı. Üzerine hazırladığımız sosu her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Tam da şimdi fırınımızı 230 derecede açalım. Parmak uçlarını kullanıp iyice bastırarak pidemize şekil veriyoruz. Siz istediğiniz şekilde pidelerinizi hazırlayabilirsiniz. Hamurun kesinlikle havasını söndürmüyoruz. Sadece şekil vereceğimiz yerlere bastırarak tek seferde şeklini veriyoruz. Üzerine ister susam, ister çörek otu süsleyerek önceden ısıttığımız 230 derecede iyice kızarana kadar pişiriyoruz. Eğer isterseniz pideler pişip soğuduktan sonra poşete sararak derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Daha sonra oda sıcaklığında 2 saat bekleyip tekrar eski yumuşaklığına dönecektir.
Pidenin daha yumuşak olması için fırının tabanına bir miktar güveç kabında su koyuyorum. Evet, Ramazan pideleri pişti. Şu an çok sıcak. Yine de yumuşaklığını göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak. Tıpkı dışarıdan aldığımız pideler gibi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.